Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz FMT Turkey CEO'su Dilek Ayan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. FMT Türkiye'nin CEO'su ve aynı zamanda FMT İngiltere'nin de direktörlüğünü yapıyorum. Şirketimiz filo yönetimi hizmetleri sunuyor kurumsal şirketlere ve yaklaşık 16 yıldır bu hizmetleri sunuyoruz Türkiye'de ve 7 yıldır da İngiltere'de. Çok tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. İşiniz ve işinizin içeriği hakkında biraz daha bilgi verir misiniz? Tabii, kurumsal şirketlerde ihtiyaçlara yönelik sürücülerine tahsis edilmiş olan araç filoları kullanılıyor. Biz bu araç filolarının tedarikçi, sürücü, yolda güvenliği ve bununla ilgili gerekecek olan tüm datanın tek noktada toplanarak teknoloji destekli yönetilmesi ve danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz. Harika. Peki müşteri kitlenizden biraz bahseder misiniz? Kimlere hitap ediyorsunuz Tabii. daha çok? Orta ve büyük ölçekli işletmeler bizim müşteri kitlemiz. Bir noktaya gelmiş artık büyük data işleme, şeffaflık, ölçümlenebilirlik, sadece kendi çalışanlarının değil, çalışanlarının dışarıda üçüncü kişilere verebileceği sahada ve aynı zamanda trafikte zararlara da odaklanmış, kurumsal markasına önem veren şirketler, büyük kurumsal şirketler bizim hedef kitlemiz. Harika. Kurumsal şirketlerde bu hizmetler için ihtiyaç olduğunu nasıl tespit ettiniz acaba? Orası ilginç bir hikaye. Ben 20 yılı aşkın süredir aslında otomotiv sektörüne yönelik patentli, çok farklı, her zaman sektörde ilk olan hizmetlerle ilgili şirket yapılarını yönetiyorum diyebilirim. Yaklaşık 20 yıla yakın sürede 2008 yılında çok ileri teknolojiyi kullanan bir telematik cihazı ürettik ve Avrupa'da ve Türkiye'de bunu lojistik sektörüne sunduk. Sürücüyle konuşacak derecede ileri teknolojiye sahip Black Box markası adı altında bir cihazdı bu ve rakipleri dünyada bile yoktu. Tamamen yerli üretimiydi. Fakat bir süre sonra, birkaç yıl sonra şöyle bir açık fark ettim müşterilerimizin içerisinde. Ürün harika, her şeyi yapıyor, teknolojinin getirdiği bütün imkanları bir tık ileride kullanıyoruz ama arkada bu ürünün raporlarını işleyecek ve kullanacak kalifiye bir ekip olmadığını gördüm. Doğal olarak bu açığı fark edince ne kadar teknolojiyi ileri seviyede de kullansak açığı tamamen kapatamadığını fark ettim. Sektörle ilgili ciddi bir analize girdik ve sadece büyük kurumsal şirketlerden onların taleplerini, beklentilerini anlamak için ziyaretler talep ettik. Buralara gittikten sonra bir nevi anket gibi düşünebilirsiniz. Birçok kurumsal şirketler var ve hepsinin farklı ihtiyaçları var. Evet. Sonra bunları tek çatıda, yani her şeyin en tepesinde konumlanarak nasıl yöneteceğimizi odaklandığımızda da Avrupa'da kısmen olan bu iş modelini fark ettik ve bunu Türkiye'ye uyarladık. Mevcutta 4 tane patentimiz var. Anlatır mısınız? Tabii. Bu işi bizim yaptığımız gibi Türkiye'de yapabilen başka hiçbir şirket yok. Bu konuda ilkiz ve patentlerimizin şu şekilde kullanılıyor sistemimiz bizim. İşi bir proje olarak sunuyoruz biz kurumsal şirketlere. Kurumsal şirket, kurumsal şirketten hizmet aldığı için sürdürülebilirlikle ilgili hiçbir endişesi olmadan arkasında tamamen. güvenerek şeffaf olacak ve bunu aynı zamanda personel, kalifiye işçi sıkıntısı, çünkü burada tedarikçi, sürücü ve araç filosunu yönetirken arkada sistemlerin haricinde telefonu 7/24 cevaplayan kalifiye bir ekip olması lazım. Her zaman ulaşılabilir olacak, çözüm odaklı olacak. Ve konusunda birçok alanda dikey bilgiye sahip olması lazım ve aynı zamanda bazı konularda yatay. Şöyle düşünün, bizim müşterilerimiz normalde 5 metre derine dalarak bu işi kendi içlerinde yaparken bir ekip varsa dahi biz 100 metre derine dalıyoruz. Ama 100 metre derine dalmamıza rağmen işimizi raporlarla en basit haliyle yöneticilere sunabiliyoruz. Anlaşılır biçimde. Evet, yani zaten bir işi ne kadar iyi biliyorsanız o kadar derin izlenizde çok basit anlatabilmek çok önemli. Biz de bunu sağlıyoruz. Harika. Peki müşterilerinizin hizmetlerinizden beklentileri nelerdir? Sürdürülebilirlik, şeffaflık ve müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetten kastımız da bir örnek vermek gerekirse Sabancı grubundan Akçansa bizim müşterimiz çok uzun yıllardır. Sistemimizin ilk devreye girildiği günlerden beri müşterimiz.
Ve sürekli olarak gelişen bir teknolojik altyapıdan bahsediyoruz. Yani iş gücüyle teknolojiyi iç içe geçirmiş bir yazılım şirketiyiz aynı zamanda biz. Bunları yaparken aynı zamanda sürücülere dokunurken onların sürekli olarak yolda güvende ve hızlı erişebildiğinden emin olmak isterler. Müşteri memnuniyetini de ölçüp sürekli yönetime sunabiliyor olmamız müşterilerimizin en çok önemsediği konulardan biri. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerin müşterileriniz için faydaları nelerdir? Güvenlik, İSG çok önemli artık kurumsal şirketlerde. Yani sadece tek bir konuda değil. Çünkü trafikte sürekli olarak araçla görevlerini yerine getiren ilaç mümessillerini örnek olarak düşünebilirsiniz. Daha somutlaştırmak gerekirse. Çok büyük şirketlerin, Abdi İbrahim de mesela örnek olarak müşterilerimizden bir tanesi. Onların trafikte güvenle kalması ve aynı zamanda da o güvenliğin sonucu olarak tasarruf edilebilmesi ve tedarikçilerin hepsinin, bütün tedarikçilerin, biz tepede durduğumuzu düşünün, hepsinin ölçümlenebiliyor olması tek noktada. Çok önemli. Peki şirketinizi, hizmetlerinizi farklı kılan konulara ilaveniz var mı? Şu ana kadar zaten büyük farklılıklardan bahsettiniz. Evet. Bizim en büyük farkımız şu, yazılım ekibimiz ve geliştirme yapan beyin grubumuz hepimiz içerideyiz. Dışarıdan bir destek almıyoruz. Ve geliştirmeye çok açığız. Bu yüzden de müşterilerimizin, yani birçok kurumsal şirketle çalışsak da hepsine esnek şekilde ihtiyaçlarına göre hemen kıvrılıp bükülüp uygun hizmeti çok hızlı sunabiliyoruz. Agile metotlarla uyum sağlama Yani gerçekleşebiliyor. altyapımızda bir nevi akıllı zeka kullandığımızı söyleyebilirim. Çünkü bu bir cihaz kullanmıyoruz biz bu arada. Bir donanım yok. Yani herhangi bir araca, bir sürücüye bir şey yok. Application'lar ve aynı zamanda software üzerinden. Çok güzel. Peki yaşadığınız en büyük zorluklar nelerdir acaba? Sektörde ilk olduğumuz için ve olmayan bir alanda, yani çok eskiye dönecek olursak İK sektörü, İK bölümü departmanları yoktu Türkiye'de kurumsalda. Onun farkına varılması zaman aldı. Filo ile ilgili de bir departman yok. Filo kullanılıyor, çok ciddi bir gider. Fakat oradaki ihtiyacın ve dokunulabilecek noktaların gösterilmesi oldukça zamanımızı aldı ama iyi bir noktaya geldik. Bununla da gurur duyuyoruz. Ne güzel. Peki işinizin keyifli yanları, sizleri, ekibinizi motive eden konular nelerdir acaba? Tabii biz bir nevi çoklu tedarikçi yönetimini canlı veri ve big data management'la yaparken sorun çözeniz. Yani aynı zamanda sorun çözeniz. Yani şapkalarımızdan biri de sahada sürücülerin sorunlarını çözüyor olmak. Araç filosuna dair olanları. Bunları çok hızlı çözüp sürekli yapılan random testler sonucunda memnuniyet anketlerinde %99'un üstünde müşteri memnuniyetimiz var yıllardır. Bu bizi çok mutlu ediyor. Motivasyonumuz teşekkürden geçiyor. Hepimiz de aynı şekilde düşünüyoruz. Şahane. Peki şirketinizin hedefleri nelerdir? Biz yaklaşık 7 yıldır İngiltere'de hizmetlerimizi sunuyoruz Türkiye'nin haricinde. 16 yıldır Türkiye'de bu hedeflerimizden biriydi ama bitmedi. İngiltere'de Filo Yöneticileri Derneği'nin aktif üyesiyiz ve oradaki teknolojileri de kullanarak burada bir kombinasyon yapıyoruz. Bir sonraki hedefimiz burada filo yönetimi üzerine kalifiye bir okul, bir bölüm yok. Çok ciddi bir ihtiyaç. İnsanlar değişik yerlerden bir şeyler öğrenerek otomotiv mezunu, sigorta vesaire filo yöneticisi olmaya çalışıyor. Şirketler için de büyük bir açık. Bununla ilgili bir enstitü kurup buradan eğitim, İngiltere merkezli aynı zamanda sertifikasyon sunacağımız bir eğitim sistemi oluşturup sonra da onları sürekli olarak güncel tutmak lazım. Çünkü filo yönetimi insan, araç, teknoloji ve birçok canlı işleyen süreci içinde barındırdığı için öğrettiğinizde kalamıyorsunuz. Her ay yenilemeniz gerekiyor. Kesinlikle. Sizce başarı nedir? Başarı bence mutluluktur. Mutluluğu ana başlık yapacak olursak altında birçok şey var. Müşteri memnuniyeti desek mutluluk, çalışan memnuniyeti desek mutluluk. Biz bir hedefe ulaştığımızda şirket yöneticileri olarak o hedefin sonucunda verdiği haz yine mutluluk. Yani herkes mutluysa bence bu başarıdır. Ne güzel. Peki sizin en büyük başarınız neydi iş hayatınızda? Aslında birçok konu var. Yani her hedefimize ulaştığımızda, her koyduğumuz o zaman iş planında hedeflediğimiz olmaz zor denen noktaya geldiğimizde bunları başarı diye nitelendirebilirim. Ama benim için hepsinin ötesinde olan şey birlikte çalıştığımız, çalışmaya devam ettiğimiz veya çalışmayı bıraktığımız tüm müşteriler ve tedarikçilerde iyi izler bırakmış olmak.
Ve bunu duyuyor olmak bence en büyük başarı. Harika. Çünkü büyük bir emek veriyorsunuz. O emeğin karşılığını almak değil mi? Motivasyonu arttırıyor, insanı Kesinlikle. mutlu ediyor. Peki sizi en çok motive eden diğer konular nelerdir? Ee, Sorun çözmek çok motive ediyor. Yani Bir challenge oluyor challenge. ve bunu yani başarmak değil mi? Evet, challenge. Sorunu çözmek veya hedefi gerçekleştirmek. Evet, kesinlikle. Müşteriyi dinlerken ya da bir yere gittiğimizde, şimdi çok ana bir başlık altında topluyorum ama gerçekten çok detayı Tabii. olan bir işten bahsediyoruz ve çok dikkatli, dört kulak dinliyoruz. Kesinlikle. Ve orada size onu açıyor olması bile o sırada aslında gittiğiniz yerdeki işte kurumsal departmanların o güveni hissediyor olmak bir kere çok büyük bir motive. Ondan sonrasında da ona çözüm bulduğumuzda gelen o teşekkür veya gözdeki ışık, görüyorsunuz onu. Çünkü bir şeyi çözdünüz. Ve bir yere gerçekten dokunabildiniz. İşte bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Müşterileriniz çok büyük, çok önemli. Çok büyükler. Zaten 2 tane örnek verdiniz. Yani Roche da bunlardan bir Evet, tanesi. Yani birçok en büyük şirketimiz var. Yani 200 araç ve üzeri gibi düşünebilirsiniz bizim çalıştığımız Yani şirketleri. bu da çok gurur verici Evet, bir şey. global şirketler Ne öyle güzel. ve çok uzun yıllardır birlikteyiz. Çok tebrikler. Sağ olun. İş hayatınızda sizi ve şirketinizi bugüne taşıyan en önemli 3 kriter nedir acaba? Birincisi hiç tereddütsüz dürüstlük ve iş etiği. Yani bu ikisi olmadan Evet. yapılan hiçbir şeyin önemi Mümkün kalmıyor. değil. Bu sadece müşterilerimize karşı değil, ekibimize karşı da aynı şekilde. Çünkü hiç kimse ne kadar yetenekli ve zeki olursa olsun iyi bir ekip olmadan bir işi bir noktadan sonraya getiremiyor. 1+1 oluyor. Ama bunun devamında hep başka şeyler de var. İkinci bence vazgeçilmez nokta çok iyi dinlemeyi bilmek. Yani aktif dinlemeyi çok iyi biliyoruz. Çok iyi yapan bir şirketiz. Ve aktif dinledikten sonra da sorunların etrafından dolanmadan nokta atışı da yapmayı iyi başarıyoruz. Son derece önemli. Evet, bunlar da bizi doğru yolda adım adım götürüyor. Ne güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şunu söyleyebilirim, özellikle eğer izleyen girişimci olmak isteyen veya yeni bir girişim yapmak isteyen kişiler varsa gerçekten heyecanlandıkları, mutlu hissettikleri ve sadece para odağıyla değil, kendilerine yakın olan işe eğer odaklanırlarsa ve güvenilecekleri bir ekip zaman içerisinde kurarlarsa bu başlangıçta bir kişi de olabiliyor. Her zaman başarı geliyor ama parayı önüne koyup her şeyi yapabilirim mantığıyla çıkılan hiçbir girişimin ben başarılı olduğunu henüz görmedim. Harika bir mesaj oldu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sizinle de öyle. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.